Bizim Allah'ı tanımada en büyük zafiyetimiz başka isimleriyle birlikte almamamız. Mesela hangi ismi var Allah'ın? Hak ismi var. Ne demek bu? Allah Azze ve Celle her şeyin hakkını verir mi? Verir. Allah'ta Hakim ismi var mı? Var. Ne demek bu? Allah Azze ve Celle her şeyi hikmet ile belli oranlar, ölçüler, gayeler ve faydalar için yaratır mı? Bak hikmette o için dediğim kelime çok önemli. Hikmette maksat olmak zorunda. Hani sadece ölçülü yaratması, hayır. Maksada göre yaratmasında hikmet lazım. Şimdi mesela ben buraya çay demleyip getirsem sonra desem ki ya hayır kimse içmeyecek. Hakkı olur mu bu işin? Olmaz değil mi? Mesela bazen araba kullanırız. Ne derler? Hakkını ver derler değil mi? Ne demek bu? Tam böyle gazı arabanın hakkı olduğu ölçüde basmak. Mesela Ömer'i çıkarsak terasa. Ya yelle şöyle bizi tantunileri, ciğerleri desek. Yellese getirse kimse bize yedirmez. Ne olur bu işin hakkı? Olmaz. Bir gün çok güzel bir kamera alsak ama hiç video çekmesek hakkı olmaz. Peki Allah'ta hak ismi varsa her şeyin hakkını tam karşılığıyla verir manasında mıdır? Evet. Madem o ismi var ve madem bu isminin yanında Allah'ın nihayet kemal içerisinde cemali, yani kusursuzluk, mükemmelliğin içerisinde güzellikleri ve nihayet cemal içerisinde kemali var. Yani o çok güzelliklerin içerisinde de muazzam bir kusursuzluk var. Ve kaide şudur ki kimde cemal, güzellik ve kusursuzluk varsa onu hem görmek ister hem de göstermek isterse kainatın yaratılışının en temel gayesi de Allah'ın esma boyalarının bütün kainatı boyaması ve şuurlu varlıklar olarak bizlerin o esma boyalarını okuyup sanatkarı tanımamız ise ve Allah'ta cemalinin, kemalinin yanında hak ismi de varsa sonsuz güzelliği olacak ve kusursuzluğu olacak ve bunları hiç kimseye göstermeyecek. Hak ismine ve hakim ismine aykırı olur mu olmaz mı? Olur değil mi? Bizdeki nispi güzellikleri bile birbirimize temaşa ederken Allah'ta nispi olmayan, güzelliğin temel kaynağı sonsuz hükmünde olan o güzelliğini ve kemalini tabii ki de görmek ve göstermek isteyecek. Bizlerde nispi halde olan özellikler mertebelenebilirken, kıyaslanabilirken birbirimizin arasına ego tabii ki girebilecek ama Allah'ta o özellik sonsuz iken sonsuzda mertebe olur mu? Sonsuzda kıyas olur mu? Mertebenin ve kıyasın olmadığı bir yaratıcıya haşa egodan dolayı mı sonsuz cemal ve kemalini bize gösterip bizden bunun karşılığını bekliyor diye bir sual sorulamaz. Çünkü onda mertebe yok ki sonsuzluklarında haşa ego olsun. Ve bu anlattığımı şu hadisle mutlaka eklemem lazım. Hadiste diyor ki kutsi hadis, ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim. Bu yüzden de bizleri halk ettiğini beyan ediyor. Gizli bir hazineyi şimdi anladık mı? Evet. Sonsuz bir cemal var ve sonsuz bir kemal var. Peki bunun yanında hak ve hakim isimleri var mı? Var. Bu sonsuz güzelliğin ve sonsuz kusursuzluğun hakkı da verilmesi lazım. Hadiste de diyor ki ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim. Az önce geçen cümle ne güzel oldu değil mi? O cemali ve kemali teşhir etmek ister. Buna bir meşher alanı, bir fuar alanı olarak da kainatı yaratıp buna uygun bir de muhatap yaratmasa hikmete ve hakka aykırı olurdu değil mi? O muhatap da biz olmuşuz. Gönül sabır ile harman olmadan nasip ile buluşmazmış. Evlilik kader miydi? Peki ya ayrılıklar? Madem evlilik kaderse ve kaderimde evleneceğim kişi yazılı ise ben neden bunca zahmete giriyorum?